Aras'ın kaldığı yurt kapanmayacak. Evet, daha 17 dizisinin yeni bölümünde Şebnem'in sahte raporla yurdu kapattırmaya çalıştığını fragmandan gördük. Yurdun yıkılarak kapattırılması için uğraşan Şebnem yine başarısız olacak. Çünkü bu bölümde Aras çok önemli bilgileri ele geçirdi. Evet, biliyorsunuz ki Aras, Akkayalarla gerçekleştirdiği röportaj yüzünden yurttaki arkadaşları tarafından eleştirilmişti. Hatta Serhat'ın kaldığı hastaneyi bile terk ederek Aras'ı yalnız bırakmışlardı. Fakat şimdi işler değişecek. Çünkü bu bölümde Aras'ın asıl amacı Akkayalar'a dair bilgi toplamaktı. Bundan dolayı da Akkayalar'ın evine girmesi gerekiyordu. Röportajı da aslında bu yüzden kabul etti. Aras, Hakan'ın odasına girdiğinde kameranın bu dosyalara odaklanması boşuna değildi. Zaten Hakan'ın bu dosyaların yokluğunu hemen fark edeceğini anlamak da zor değil. İşte bu yüzden Hakan dosyaları alan kişinin Aras olduğunu anlayarak ondan dosyaları vermesini isteyecek. Aras ise dosyalar sayesinde Hakan'ın karıştığı illegal işlerden haberdar olacak. Yani Hakan'ın Şebnem'i uyarması aslında bu yüzden. Çünkü Aras dosyadaki gerçekleri öğrendikten sonra Hakan'ın karşısına çıkarak yurdun kapanmasına engel olmasını isteyecek. Böylece Akkayalar bir kez daha başarısız olacaklar. Bunun yanında Aras'ın Akkayalar hakkındaki şüpheleri de bir kere daha artmış olacak. Tabi Aras'ın bu hareketi arkadaşlarının da ondan özür dilemesine sebep olacak. Peki Aras'la Leyla arasında neler olacak? Biliyorsunuz ki Aras, Leyla'nın sevgililik teklifini kabul ederek bir oyuna girmişti. Fakat Aras, Leyla'ya gerçekten aşık. Zaten fragmanda Deniz de bu durumu fark ettiği için Leyla'ya gerçeği söylüyor. Fakat Aras'ın daha önemli bir amacı var. O da kardeşini bulmak. Bu bölümde Akkayalar'ın röportajını bahane ederek evlerine giren Aras, dosyaları çaldıktan sonra Leyla'nın gözünde kötü bir duruma düşecek. Çünkü Leyla, Aras'ın kendisini kullandığını düşünecek. Yani her ne kadar Aras'tan hoşlansa da Aras'ın onunla sadece bir amaç için birlikte olduğunu anlayarak Aras'la arasına mesafe koymaya çalışacak. Peki Teoman gerçekleri hatırlamaya başladı mı? Teoman aslında içten içe bir şeylerin yanlış olduğunun farkında. Özellikle Deniz'le konuştuğu sahnede Teoman'ın bazı şeyleri kafasında oturtamadığını görüyoruz. Yani Aras'a bu kadar takıntılı olmasının sebebini kendisi de tam olarak bilmiyor. Sadece içinde onu Aras'a karşı iten bir şeyler var. Aynı zamanda bugüne kadar özellikle Hakan tarafından hep dışlanmış olan Aras, kendisini güçsüz göstermemek için kalbini bırakarak sadece kötülükle var olmaya çalışmış. Hatta bu bölümde Leyla'ya bu ailenin karanlık tarafını hep ben gördüm demesi de bu yüzden. Hakan, ölen oğlu Demir'in yerine Teoman'ı geçirse de bir türlü onu kendi oğlu yerine koyamadığı için en ufak aksiliğinde Teoman'a karşı hep cephe almış. Yani Teoman, Aras'a her türlü kötülüğü yapmasına rağmen onun bir türlü değişmemesini ve buna rağmen iyi kalmasını anlayamıyor. Zaten bu yüzden de Aras'ın üzerine daha çok gidiyor. Yine de bölümler geçtikçe Aras'ın kardeşine daha çok yaklaşmasını beklesek de bu durum oldukça yavaş ilerliyor. Bundan dolayı da senaryo ekibine Son Yaz dizisinin senaristlerinden Cenk Boğatur da dahil edildi. Yani önümüzdeki bölümlerde çok daha heyecanlı bölümler izleyeceğimizi söyleyebilirim. Peki Serhat ölecek mi? Hakan'la Şebnem'in ne kadar kötüleşebileceklerini bu bölümde gördük. Serhat'ı öldürmeye teşebbüs edebilecek kadar ileri gitseler de Serhat'ın bu bölümde gözlerini açtığını gördük. Odaya giren katil her ne kadar bu duruma şaşkın bir tepki verse de Serhat'ı öldürmesi daha da zorlaştı. Çünkü Serhat'ı doğal bir ölüm olarak göstermek isteyeceklerdi. Fakat Serhat gözlerini açmışken ona herhangi bir ilaç vermeleri çok zor. Bu yüzden odaya giren kişi Hakan'ı arayarak Serhat'ın gözünü açtığını haber verecektir. Hakansa Serhat gözlerini açmışken bence böyle bir şeye cesaret edemeyecek ya da Serhat kendisine ilaç verilmesini engelleyerek görevlilerin odaya dahil olmasını sağlayacak. Fakat her zaman dediğim gibi Serhat bu dizideki en kilit karakterlerden birisi.
Bu yüzden kolay bir şekilde öleceğini düşünmüyorum. Yine de ilk başta bazı şeyleri hatırlamakta bence zorlanacak. Peki sizce Serhat aslında Aras'ın amcası mı? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.